Merhaba, bugün de tezgahımızın üzerini kaplayan rengarenk malzemelerimle geldim. Ne yapacağız? Patatesli çiğ börek ve yanında yumurta salatası. Malzemeler: iç harcı için 3 büyük boy kuru soğan, 1,5 kiloya yakın haşlanmış patates, 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tatlı toz biber, tuz, sıvı yağ. Hamuru için süt, su, tuz, 1 tatlı kaşığı kuru hamur mayası, alabildiği kadar un, yanında yumurta salatası için 8 haşlanmış yumurta, 1 bağ yeşil soğan, 2 kuru soğan, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı isot, 1 tatlı kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tane limon, zeytinyağı, mısır. Öncelikle iç harcımızla başlıyoruz. Ocağımızın altını yaktım. Kuru soğanlarımızı küçük doğrandıktan sonra sos tavama alıyorum. Yağın miktarını vermemiştim. Buradaki püf nokta, soğanlarımızın alabildiği kadar yağ ilave ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi henüz daha yağ yeterli gelmedi, ilave ettim. Karamelize olana kadar soğanlarımızı kavuruyorum. Salçalarımızı da ekliyorum. Kokusu çıkana kadar iyice tekrar bir kavurma işlemi yapıyorum. Karabiber, pul biber, tatlı toz biber, şimdilik 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilavesiyle şöyle güzelce bütünleştirip soğuması için bir kenara alıyorum. Videolarımız uzun olmasın diyerek patateslerimizi patates ezeceğiyle ezmiştim. Şöyle güzelce üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Sosumuz ılıdı. Siz daha da soğuk yaparsanız daha iyi olur. Şöyle onu da üzerine ilave ettikten sonra güzelce hamur yoğurur gibi elimle bütünleştiriyorum. Bütünleşen iç harcımızı bir kenara alıp hamurumuza geçiyorum. Yarım kavanoz su, yarım kavanoz süt, damak tadımıza göre tuz ilavesiyle tuz orantısına bakıyoruz. Mayamızı da ilave ediyorum. Alabildiği kadar un ilavesiyle özlü, yumuşak, güzel bir hamur elde ediyoruz. Tezgah hamurumuzu aldım. Şöyle özlü, güzel bir hamur elde ettim. Tüm bezelerimizi 100 gramdan ayarladım. Şöyle öncelikle bir tane bezemden başlıyorum. Biraz un serpeledikten sonra açabildiğim kadar ince olmak kaydıyla açıyorum.
İçerisine iç harcımızdan da ilave ediyorum bir kaşık. Şöyle elimle düzleştirdikten sonra kapatıyorum. Kenarlarından da bir baskı uyguladıktan sonra çatal yardımıyla kenarlarına süslerini yapıyorum. Hem de kapatmış oluyoruz. Kenara alıyorum. Tekrar aynı işlemi bütün bezelerimize uyguluyorum. Oldukça kızgın yağda altlı üstlü kızarana kadar pişiriyorum. Yumurta salatamızın yumurtalarını doğradım. Yeşil soğanlarımızı da ince ince doğradım. Kuru soğanlarımızı patates soyma açacağıyla güzelce piyaz haline getirdim. Şimdi salatamızı hazırlayalım. Leğenimizin içine öncelikle kuru soğanımızı alıyorum. Üzerine biraz tuz ilavesiyle güzelce yumuşatıyorum. Yeşil soğanımızı da ilave ediyorum. Üzerine yumurtalarımızı şöyle yavaşça harmanladıktan sonra baharatlarımızı güzelce baharatlarımızı da elimizle karıştırdım. Üzerine limon suyu, zeytinyağı, şöyle hafif karıştırıyorum tekrar ve servis tabağıma alıyorum. Patatesli çiğ börek ve yumurtalı salata sunuma hazır. Siz benim bu kadar çok yaptığıma bakmayın. Tarifin yarısını yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.